Burası kriminalhane. Kusursuz bir melek gibiydi. Güzel, ince sesli, nazik, sürekli gülümseyen. Bu masum yüzün ardında reddedilmeyi asla kabul etmeyen, hastalıklı bir takıntıya sahip bir kadının yattığını kimse tahmin edemezdi. Saplantılı derecede aşık olduğu adamın hayatını soğukkanlı ve ilmek ilmek hesapladığı bir planla sonlandırdı. Asla yakalanmayacağını düşündü. Kendini o kadar akıllı zannediyordu ki televizyon programlarına röportaj vermekten hiç çekinmedi. Sorgu odasında polislerin karşısında amuda kalkıp neşeyle şarkı söyleyecek kadar da garip biriydi. Bugün size yalanları arasında kendinin bile kaybolduğu Jodi Arias'in Travis'i yaşamdan koparması ve hobisi olan fotoğrafçılıkla nasıl yakalandığının hikayesini inceliyoruz. Travis Alexander hayata tutunmayı henüz bir çocukken öğrenmek zorunda kaldı. 1977'de dünyaya gözlerini açtığında onu karşılayan şey bir annenin sıcaklığı ya da güvenli bir yuva değildi. Bağımlı ebeveynler, süregelen yoksulluk ve duvarların içindeki yaşanan karanlık. Travis büyürken diğer çocukların normal sandığı şeyler onun için birer lüks sayılıyordu. Ama bir gün babaannesi Norma ona uzandı. Onu o karanlıktan çekip çıkardı. Lise yıllarında Mormon inancıyla tanıştı ve bu inanç ona pek çok insanın doğuştan sahip olduğu ama Travis'in kazanmak için çok çalıştığı bir şeyi verdi. Kendine ait bir kimlik. Mormon kilisesine katılmıştı. Yani alkolün, kahvenin ve evlilik öncesi cinselliğin kesinlikle yasak olduğu, dışarıya karşı kusursuz ve günahsız görünmenin her şeyden önemli olduğu o aşırı katı dünyada yıllar içinde saygın bir yüz haline gelmişti. Başarılı bir motivasyon konuşmacısına dönüştü. Sahneye çıktığında insanlar onu izlemek, dinlemek istiyordu. Güler yüzlüydü. Enerjisini odaya yayıyordu. Kendi hikayesini anlattığında seyirciler hem hüzünleniyor hem de ilham alıyorlardı. Yani Travis Alexander kırıkken onarılmış, karanlıktan ışığa yürümüş biriydi. 2006 yılının sonbaharında Las Vegas'ta düzenlenen bir iş konferansında kalabalığın içinde onu izleyen biri vardı. İkisini o dönemin Amerika'sında oldukça popüler olan bir şirketin organizasyonu bir araya getirmişti. Travis buradaki zirve konuşmacılardan biriydi. Jodi ise yeni katılmış, henüz yerini arayan biriydi. Jodi Arias 1980 doğumluydu. Sıradan gibi gözüken Jodi'nin hayatında hiçbir şey yerli yerinde değildi. Liseyi bırakmıştı. Bir işten diğerine geçmişti. İlişkiden ilişkiye sürüklenmişti. Amatör bir fotoğrafçıydı. Onu tanıyanlar sonradan şunu söyledi. Jodi'nin kim olduğunu anlamak çok güçtü. Çünkü her ortamda farklı biri oluyordu. Sanki kendine ait bir özü yoktu. Bulunduğu yere göre şekil alıyordu. Boş bir tuval gibiydi. Ve o akşam sahne ışıkları altında Travis'i gördüğünde fırçayı nihayet bulmuş gibi hissetti. Tanışmaları hızlı gelişti. Birkaç ay içinde Jodi, Travis'in inancını benimseyip Mormon dinine geçti. Vaftiz edildi. Kendini ona beğendirmek için saçlarını sarıya boyattı. Travis'in çevresine dahil oldu. Dışarıdan bakıldığında ikisi uyumlu, mutlu bir çift gibi görünüyorlardı. İkilinin kapalı kapılar ardında yaşadıkları Travis'in o kusursuz dindar maskesine tamamen tersti. İkili Mormon inancının kesinlikle yasakladığı sınırları aşıyor, Travis'in dış dünyadan sakladığı uçlarda bir cinsel hayat yaşıyorlardı. Jodi, o saygın adamın herkesten gizlediği karanlık sırrı olmayı kabul etmişti. Tüm kuralları onun için çiğniyor ve bu itaatinin karşılığında Travis'e tamamen sahip olduğuna inanıyordu. Ama 2007'lerin başlarında Travis içinde biriken o rahatsızlığı artık görmezden gelemiyordu. Jodi her yerdeydi. Telefonlarını kontrol ediyor, nerede olduğunu takip ediyor, etrafındaki insanlarla kurduğu her bağa müdahale ediyordu. Bu sıradan bir kıskançlık değildi. Daha ağır, daha boğucu, daha yorucu bir şeydi. Haziran 2007'de Travis ilişkiyi bitirdi. Ve işte o an dönüm noktası oldu. Ayrılık Jodi'yi durdurmadı. Tam tersine
Sanki bir kapı kapandığında inatla duvarları yıkmaya karar vermişti. Travis'in e-posta hesaplarını hackledi. Başka kadınlarla yaptığı özel yazışmaları okudu. Anahtarı yoktu ama evine habersizce girmenin bir yolunu da bulmuştu. Kapıdaki evcil hayvan girişinden. Kasım 2007'de Travis yeni birisiyle görüşmeye başladığında bir sabah aracına gittiğinde 4 lastiğinin de aynı anda patlamış olduğunu gördü. Tesadüf değildi. Bunu Jody yapıyordu ve Travis de bunu biliyordu. Kanıtlayamıyordu ama biliyordu. O dönemde yakın arkadaşlarına söylediği bir söz, yıllar sonra mahkeme salonunda defalarca tekrarlanan, insanların içinde yıllarca kalan o kan donduran sözlerdi. Eğer bir gün ölü bulunursam bunu yapan Jody'dir. 2008 baharında Travis hayatını yeniden inşa etmeye çalışıyordu. Başka birileriyle vakit geçiriyor, planlar yapıyor, ilerlemeye çalışıyordu. Jody'yi geride bırakmak istiyordu. Bu sırada Jody, büyükanne ve büyükbabasının evindeydi. O sıra evlerine bir hırsız girmişti. Evden yalnızca tek bir şey almıştı. Küçük bir tabanca. Birkaç gün sonra Jody, Kaliforniya'dan kiralık bir araba tutup yola çıktı. Bagajına 3 adet benzin bidonu koymuştu. Sebebi sonradan anlaşıldı. Arizona'ya geçtiğinde kredi kartı kullanmadan, dijital iz bırakmadan her şeyi kusursuzca yapmak istiyordu. 4 Haziran 2008'de Mesa Arizona'ya geldi. Travis'in evindeydi. O gün kapalı kapılar ardından tam olarak ne yaşandı bilen tek kişi artık aramızda değil. Ama savcıların delillere dayanarak yeniden kurduğu tabloya göre sıradan bir gün gibi başlayan o öğleden sonra Travis Alexander için geri dönüşü olmayan bir trajediye dönüştü. Jody evi terk ederken kusursuz bir cinayet işlediğini ve hiçbir iz bırakmadığını sanıyordu. Aceleyle etrafı toplarken tek bir ölümcül hata yaptı. Dijital fotoğraf makinesini çamaşır makinesinin içine attı ve makineyi çalıştırdı. Aradan tam 5 uzun gün geçti. İşin garibi, Travis o evde yalnız yaşamıyordu. Dubleks evin alt katında 2 ev arkadaşı vardı. Travis'in odası izole bir şekilde üst katta olduğu ve sürekli iş seyahatlerine çıktığı için ev arkadaşları onu çoktan Meksika tatiline gittiğini sanmışlardı. Aynı çatının altında, alt katta televizyon izleyip hayatlarına normal bir şekilde devam ederlerken, sadece birkaç metre üstlerinde Travis'in kendi kanıyla kaplı banyoda tam 5 gün boyunca cansız yattığından haberleri bile yoktu. Ta ki 9 Haziran 2008'de Travis'in Meksika uçağına binmeyip yokluğu fark edilene kadar. Endişeli arkadaşları eve girip o korkunç manzarayla karşılaştıklarında polisin olay yerinde bulduğu en kritik delil olan o çamaşır makinesinin içindeki fotoğraf makinesiydi. Su hasarı almıştı, evet. Ancak dijital dosyalar her zaman sanıldığı kadar kolay yok olmazlar. Uzmanlar silinen görüntüleri kurtardığında o öğleden sonrasının kan donduran kronolojisi saniye saniye ortaya çıktı. Fotoğrafların ilk kısmında her şey normaldi. Travis duşun içindeydi, kameraya gülümsüyordu. Ancak sadece dakikalar sonra çekilen o son kareler bir cinayetin görsel günlüğüne dönüşmüştü. Karşısındaki kişi onu sadece hayattan koparmamış, onu vahşice cezalandırmıştı. Travis'in bedeninde tam 27 bıçak darbesi vardı. Boğazı ölümcül bir derinlikte boydan boya açılmış ve son darbe olarak da başından vurulmuştu. Bu anlık bir cinnet ya da nefsi müdafaa olamazdı. Bu terk edilmeyi asla hazmedemeyen bir saplantının içinde biriktirdiği tüm öfkeyi kurbanının bedenine kusma şekliydi. Travis o duşta 5 gün boyunca cansız yatarken Jody hiçbir şey olmamış gibi arabasına bindi, başka bir eyalete gidip yeni flörtüyle buluştu. Ve onun evinde kaldı. Kendince başka eyalette olduğuna şahitler biriktiriyordu. Üstelik kusursuz bir tiyatro oynayarak. Çoktan öldürdüğü adamın telefonuna günlerce "Senden haber alamıyorum, umarım iyisindir" diye mesajlar bırakıyordu. Polis soruşturması hızla ilerlerken Travis'in arkadaşları Jody'den ve onun takıntılı halinden bahsettiler.
Polis sonunda Jody'ye ulaştı. 15 Temmuz 2008'de cinayetten haftalar sonra Jody, Kaliforniya'daki büyükanne ve büyükbabasının evinde her şeyin bittiğini ve tamamen güvende olduğunu sanırken tutuklandı. Arizona'dan sırf onunla yüzleşmek için gelen baş dedektif Esteban Flores, onu saatler sürecek o meşhur sorguya aldı. Eğer bir yalan makinesi olsaydı, Jody Arias'ın karşısında kısa devre yapardı. Dedektif Flores, onu psikolojik olarak kırmak ve yormak için odada defalarca yalnız bıraktı. Kameralar kayıttaydı. Jody sessizce amuda kalktı. Kendi kendine neşeyle şarkı mırıldandı. Çöp kutusunu karıştırdı ve aynada uzun uzun saçını düzeltti. Soğukkanlı tavrı tam o anda kameraya yansımıştı. Ardından polis o dudak uçuklatan yalanlar silsilesini anlatmaya başladı. Önce dedektifin gözünün içine baka baka Arizona'da olmadığını, onu aylardır görmediğini söyledi. Ta ki dedektif çamaşır makinesinden çıkan o fotoğrafları masaya fırlatana kadar. Jody panikledi mi? Hayır. Gözünü bile kırpmadan hikayeyi anında değiştirdi. Orada olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ama bu sefer maskeli iki kişinin gelip kendilerine saldırdığını, Travis'in yaşamını yitirdiğini ama kendi canını zor kurtardığını anlattı. Jody tutuklandıktan kısa bir süre sonra hapishane hücresinden Travis'in yaslı ailesine tam 18 sayfalık bir mektup yazdı. Üstelik Travis'in doğum gününde. Özür dilemek için mi? Kesinlikle hayır. Satırlar boyunca oğullarının kendisine ne kadar aşık olduğunu, sözde evlilik planlarını anlatıp kendi kusursuzluğunu övdü. Bir aileyi paramparça etmişti ama o trajedinin başrolünü kurbandan çalmaya, yas tutan bir aileyi kendi istediği gibi manipüle etmeye çalışıyordu. Tabii ki Jody'nin manipülasyon açlığı bununla da sınırlı kalmadı. Uydurduğu yalanını tüm ülkeye sergilemeye karar verdi. 2008 yılının sonbaharında tutuklu bulunduğu hapishanede ulusal televizyon kanallarını ağırladı. Kameraların karşısına özenle taranmış saçları ve hafif makyajıyla bir katil gibi değil, bir televizyon yıldızı gibi oturdu. Kendini o kadar akıllı sanıyordu ki tüm Amerikan medyasını parmağında oynatabileceğine inanmıştı. Milyonların karşısında masalını anlattığı ve gülümseyerek o inanılmaz cümleyi kurdu. Hiçbir jüri beni mahkum etmeyecek çünkü ben masumum. Yıllar geçip 2013'te mahkeme günü geldiğinde bu yalana kimsenin inanmayacağını anlamıştı ve hikayeyi değiştirdi. Travis bana saldırdı, kendimi korumak zorundaydım dedi. Mahkeme salonu tam da bu yalan yüzünden tarihin en büyük psikolojik savaşlarından birine sahne oldu. Ocak 2013'te dava başladığında tüm Amerika bunu takip ediyordu. Savunma tarafı Jody'nin derin bir travma yaşadığını, olaylar sırasında hafıza kaybı geçirdiğini ve yıllarca şiddete maruz kalmış bir kadının nihayet kendini koruduğunu öne sürdü. Savcılık ise kürsüye klinik psikolog Dr. Janen Demarte'yi çıkardı. Demarte'nin anlattığı tablo bambaşkaydı. Jody'nin amnezi yaşadığına dair hiçbir klinik kanıt yoktu. Ortaya çıkan şey terk edilmeyi hazmedemeyen, kontrolü kaybettiğinde yıkıma sürüklenen, empati kurma kapasitesi son derece kısıtlı ve uzun soluklu bir planlamanın izlerini taşıyan bir psikolojik profildi. Savunma aylarca onun çaresiz bir kurban olduğundan bahsederken, Dr. Janen Demarte kürsüye çıkıp o teşhisi masaya koyduğunda Jody'nin maskesi tamamen düştü. Ortada hafıza kaybı falan yoktu. O, terk edilmeyi asla hazmedemeyen, empati yoksunu ve ağır bir borderline kişilik bozukluğu hastasıydı. 8 Mayıs 1913'te jüri kararını açıkladı. 1. derece cinayet. Suçlu. İdam kararı için jüri 2 kez toplandı ve 2 kez de anlaşamadı. Karar sonunda hakime bırakıldı. Hakim şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına hükmetti. Bugün Jody Arias 45 yaşında. Tutuklandığında henüz 28 yaşındaydı. Bugün o günün üzerinden tam 18 yıl geçti. Gençliğini, cazibesini ve o kibirli şöhretini Arizona çölündeki o hücrede yitirdi.
Eğer aklınızda acaba iyi halden dışarı çıkar mı sorusu varsa cevabı çok net bir hayır. Yaptığı tüm itirazlar ve temiz başvuruları yüksek mahkeme tarafından kesin olarak reddedildi. Arizona çölünün ortasındaki Perryville hapishanesinde ömrünün geri kalan her bir saniyesini o beton duvarlar arasında geçirecek. Hapishaneye ilk girdiğinde çizdiği resimleri satarak, hayranlarıyla mektuplaşarak o narsist egosunu beslemeye çalıştı. Ancak zamanla ona olan ilgi bitti. Ve ilgiyle beslenen, empati yoksunu bir bukalemun için parmaklıklar, ardında yaşlanmaktan çok daha ağır bir ceza vardır. Tüm dünya onu yavaş yavaş unutuyor. Peki siz bu karanlık hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Travis'in sakladığı o çifte hayat mı sonunu hazırladı? Yoksa Jodie'nin sinsi takıntısından kaçması zaten imkansız mıydı? Yorumlarda tartışmak isteriz. Abone olarak ve beğendiyseniz beğen butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.